Efendim Nur Viral'le Sen İstersen Özel'desiniz. Biliyorsunuz programımızın bu bölümünde Türkiye'nin en önemli doktorlarını sizlerle buluşturuyoruz. Bugün canlı yayınımda kim var? Türkiye'yi ağrılardan kurtaran doktor, doçent doktor Ahmet İnanır, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Hoş geldiniz kıymetli hocam. Şimdi ekran başındaki sevgili seyircilerimden şöyle bir ricam olacak. Eğer diz ağrısı çekiyorsanız, bel ağrısı çekiyorsanız, boyun fıtığınız, bel fıtığınız varsa gelin. Bütün bu ağrıların ameliyatsız tedavi yöntemini canlı yayında konuşalım. Sizin de sorularınız varsa Nur Viral'le Sen İstersen Özel, buyurunuz efendim. Sosyal medya hesabımız canlı yayında. Bize sorularınızı iletebileceğiniz hesabımız. Şimdi öncelikle ben diz problemiyle başlamak istiyorum kıymetli hocam. Çok yaygın. Peki biz eskiden bu hastalığı ileri yaştaki büyüklerimizde görürdük. Ama artık genç yaşta da diz problemleri yaşanıyor. Neden bu kadar arttı? Şimdi eskinin beslenmesi bugün yok. Hep biz toksik besleniyoruz. Yani yediğimiz her gıda maalesef toksin dolu, kirli. O yüzden de hücrelerimize gittiği zaman oluşurken de toksik kapasiteye sahip hücrelerimiz oluşuyor. Enerji üretimi zayıflıyor, hücrelerin mukavemeti zayıflıyor. O yüzden artık gençlerde de bu maalesef erken osteoartrit görülmeye başlandı. Evet. Şimdi buradan seyircilerime şunu soruyorum. Bir bel ağrınız varsa, bir diz ağrınız varsa ağrıyı susturmayı mı tercih ediyorsunuz yoksa kökten çözüm bulmayı mı tercih ediyorsunuz? Ağrıyı susturanlar için gelecek bu sorum. Aslında ne büyük bir tehlike onları bekliyor değil mi hocam? Tabii. Ama işte biz erken yaşta veya ağrımız olmadığında fark etmiyoruz. Yani insanın hep öngörüsü odur. Uzaktaki ihmale değer. Doğru. Yakındaki zevke talibiz biz. Veya yakında nasıl, dizim iyi mi, koşabiliyorum, güzel gidiyor, bakım yapmama gerek yok kanaati uyandırıyor. Biz doktorlar olarak bile kendimize bakım yapmıyorduk aslında. Diz açısından, bel, boyun açısından veya kalça eklemi açısından. Ama işte ben 5-6 senedir başladım. Şimdi benden sonra çok sevdiğim bir doktor arkadaşım da aynı şekilde dizine bakım yaptı. Birçok arkadaşımızın yapması lazım ve hastalanmadan önce o kritik noktaya gelmiş insanlara bir erken tedavi başlangıçta yapıp onların evre 3 ve 4'e gitmesini önlemeliyiz. O eşik çok önemli. Yani. Aynen, çok önemli. Tıpkı şunun gibi mi kıymetli hocam? Mesela işte cildinize bakım yaptırıyorsunuz. Arabanıza 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin bakımı yaptırıyorsunuz. Ama dizinize bakım yaptırıyor musunuz? Aynen. Kaç yaş sonrası başlanmalı? Aslında hani 35 sonrası başlanmalı. 40'ta biraz gereklilik artıyor. 45'te yapılmalı hakikaten. 50'de mutlaka yapılmalı artık. Çünkü biz ağrıya endeksliyiz. Dizimizde, belimizde ağrı var mı yok mu biz buna bakıyoruz. Ağrım çıkmadan önce ben bunu tahmin edemiyorum. Yani dizimde ağrı var, kireçlenmem evre kaçtır bunu tahmin edemiyor insan. O zaman biz yaşa göre bir bakıma alırsak, araba bakımı gibi, cilt bakımı gibi, cildimizin kırışmasını önlediğimiz gibi dizimizin de evre 3 kireçlenmeye gitmesini önleriz. Kireçlenme deyince herkes sanki çaydanlığın dibine kireç çöküyor gibi anlıyor. Hayır, böyle bir şey yok. Oradaki kıkırdak artık yavaş yavaş inceliyor ve en sonunda ortadan kalkıyor. Buna kireçlenme deniyor. Evet. O yüzden kıkırdağın ortadan kalkmadan önce kalkmasını önleyici tedaviler yapmalıyız. Şimdi bir kere bir konuda bilinçlenmemiz lazım. Bu hastalığın yani diz kireçlenmesinin artık sizden o kadar iyi öğrendim ki evreleri var. Bu evreleri çok iyi bilmek gerekiyor. Kaç evreden oluşuyor? Ekranda da şu anda zaten görüyorsunuz bu evreleri. Ama lütfen belirtilerini de öğrenin. Çünkü tedaviyi geç kaldığınız zaman istenilen sonuçlar elde edemiyorsunuz. Ama erken yakaladığınızda müthiş ağrısız, şahane bir yaşam sürebiliyorsunuz. Evet. Genel olarak vücuttaki hasarlar veya hastalıklar 4 evreye bölünür genel olarak. Dizde de öyle, fıtıkta da öyle. 4 evre fıtık vardır, 4 evre kireçlenme vardır. İşte evresine göre 1. evre en hafif, 2. evre biraz daha kıkırdak hasarı oluşuyor. 3. evre kıkırdağın çoğu gitmiş oluyor. 4. evrede hepsi gitmiş oluyor. En tehlikelisi hangisi? 4. evre mi? 4 maalesef. Çünkü orada jeller veyahut da protezden başka seçenek kalmıyor hastada. Yani radyo frekans yapsanız olmaz. Çünkü radyo frekans da %100 başarılı değil.
Ama hastaya bir şey yapmanız gerekiyor. O zaman olabilecek bütün sistemleri devreye sokmalısınız. Ağrıyı kesmeye çalışmalısınız. Peki şimdi ekranda görüyoruz hocam. 4. evre hastalar için galiba ameliyat evresi artık. Hani yani ameliyat Yani- şart mı? Şart değil işte. Biz eskiden de şart diyorduk ama daha kuvvetli jeller çıkınca hidrojel gibi, kitozan gibi, matrix desteği gibi böyle jeller çıkınca çoğu hastayı kurtarabiliyorsunuz. Hepsini kurtaramıyorsunuz maalesef. Ama şu var, kurtaramadıklarınızda da ek tedaviler yapıyorsunuz. Onları da kurtarmaya çalışıyorsunuz. Neden bu görüş ortaya çıktı? Çünkü protez ameliyatları %100 başarılı olmuyor. Maalesef böyle. Protez son seçenek diyoruz ama sanki tamamen kurtarıcı unsur gibi kafaya geliyor, aklımıza geliyor veya öyle bir imaj uyandırılıyor ama öyle değil. Ekstradan bir de ameliyat olurken oluşan komplikasyonlar var. Mesela enfeksiyon geliştiğinde ameliyathane enfeksiyonları çok dirençlidir. Protezi defalarca çıkarmak zorunda kalabiliyorsunuz. Hasta işte anesteziden dolayı vefat edebiliyor. Bunun örneğini hep söylüyorum, benim babam. Üçüncü bir şey, orası yağlı bir doku, yağ embolisi atabiliyor, akciğerinize veya beyine atabiliyor. Beyin atarsa felç oluyor. Herkeste oluyor mu? Hayır. Ama bir kısım insanlarda oluyor. Olabilecekleri kurtarırsak daha iyi bir süreç elde etmiş oluruz. Çünkü protezlerin bir kısmı problemleri devam ediyor. Evet. Şimdi biz aslında son dönemde en çok konuşulan ve hastaların yüzünü güldüren yöntemlerden bahsedelim. Ameliyatsız tedavi yöntemlerinden. Bir tanesi şu anda ekranda görüyorsunuz, hidrojel tedavisi. Evet. Bu tedavi nasıl yapılıyor? Bu gördüğümüz tedavi şekli ameliyathanede mi oluyor? Hastaya yan etkisi var mı? Şöyle, bu muayenehane şartlarında yapılan bir şey. Adı ne hocam bu tedavinin? Poliakrilamit hidrojel bu. Yani poliakrilamit bu 100 cc'nin içinde 100 cc koyuyorsunuz. Ondan 6 cc'sini yapıyorsunuz. 100'ün içinde 2,5 poliakrilamit. Gerisi su zaten. Yani siz diş sıvısı, suni diş sıvısı oluşturmuş oluyorsunuz ve dizin yüzeyini tamamen kaplıyor. İğneyle kalçaya iğne yapar gibi sterilize edip dizin delikleri var. O delikten kapsülün içine veriyorsunuz. Oradan çıkamaz, bir yere gidemez. Şu anda ekranda görüyoruz hocam. İki Evet. dizin arasına böyle bu sıvı hapsoluyor değil mi? Aynen. Peki vücut için yabancı bir madde mi? Zaten dışarıdan verdiğimiz her şey vücuda yabancı. Bunun tek dezavantajı şu, yabancı bazılarında alerjik bünyesi olanlarda filan dizin içinde sadece ekstra sıvı oluşturabilir yan etki olarak. Onun da kurutma tedavisi yapıyorsunuz sonradan. Onun dışında ne akciğere gider, ne kalbe gider, ne böbreğe gider, ne beyine gider, hiçbir yere gidemez. Çünkü orada kapsül denilen bir fıçının içine veriyoruz biz. O yırtılmadıkça hiçbir yere gidemez o. Seyircilerimin de bu konudaki sorularını bekliyorum. Canlı yayındayız. Doçent Doktor Ahmet İnanır sorularınızı yanıtlıyor. Doktoru evinize getirdik. Ne öğrenmek istiyorsanız, ne sormak istiyorsanız canlı yayındayız. Şimdi bu bahsettiğiniz hidrojel tedavisini kaç yaştan kaç yaşa kadar uygulayabiliriz? Bir sistemik hastalığımız varsa işte tansiyon, şeker vesaire ameliyata engel durumlar da var. Bu tedavi için de engel durumlar var mı? Şimdi onun için engel bir durum yok. Enfeksiyon olmadıkça dizde, aktif bir enfeksiyon varsa o tip şeylerde romatoid artritte dikkatli, çok mecbur kalmadıkça yapmamak lazım gibi. Onun dışında bir endikasyon, kontraindike edici bir kriter yok. Bu çünkü dizin içine verip lokal, sadece dizin içinde kalan bir şey. Ne bir yere akar ne bir yere kokar. Ekstradan şunları da ifade edeyim. Hidrojel varken diz sıvısı oluşursa çekilebilir mi? Çekilebilir. Çünkü hidrojel jeldir, slime gibi veyahut da hamur gibidir. Enjektöre çekerken su gelir, o gelmez. Bunları arkadaşlarımız bilsinler. Hidrojel yapılmış hastalarda hep soruyor doktor arkadaşlar bana, hocam çekebilir miyiz? Çekebilirsiniz. Peki muayenehane ortamında yapılıyor. Muayenehane ortamında yapılır. Size mesela ağrıyla gelen bir hasta, diyelim ki ağrıyla geliyor, hiç yürüyemiyor, ayakta duramıyor. Çünkü diz problemi çekenler çok iyi bilecektir. Evet. Özellikle ileri yaştaki büyüklerim varsa size şunu da söylüyor olabilirler. Ya bu yaştan sonra dizlerdeki bu ağrı normal. Hayır, normal değil diyecekler. Normal değil, mi? tabii. İleri yaşta da olabilirsiniz ama ağrısız yaşam mümkün. Hatta söyleyin yakınlarınızda, bunu söyleyen doçent doktor Ahmet İnanır, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Evet. Ağrısız bir yaşam, yaşınız kaç olursa olsun mümkün. Mümkün, tabii. Şimdi ağrı ile gelen, hatta yürüme problemi çeken bir hasta böyle bir tedaviyi uyguladığında ne kadar süre sonra bütün zorluklarından kurtulabilir?
En dip şöyle anlatayım. Tekerlekli sandalyeye mahkum bir teyze geldi. Sadece dizinden ağrısından dolayı yürüyemiyorsa hemen yapıyoruz. Kalkıp tekerlekli sandalyeye atıyoruz, yürüyor. Veya bastonuyla geldi, çok zor geldi. Oğullarının kolunda geldi. Sadece dize aitse bu. O hastayı yürütüyoruz. Yani bizim enjeksiyonu yapıp, bu hidrojeli yapıp, kaldırıp da ağrım geçmedi diyen hastamız olmadı. Ama derdimiz şu, bu jel bütün dize yayılıyor. Şu kadar bir alana yayılacak 6 cc ve gittikçe kıvamı veya sıvanın inceliği azalıyor yavaş yavaş. O yüzden kilolarından mutlaka kurtulmalılar. Bizim hep ikaz ettiğimiz o. Mutlaka kilolarınızdan kurtulun. 5 kilo verip de çok ciddi fark eden hastalarımız var. 20-30 kilo veren çok hayli hastamız var gerçekten. Bizim için de böyle mucizevi bir sonuç elde etme unsuru oluyor ve çok seviniyoruz. Bir seyircimiz yazmış Aslı Hanım. Çok teşekkür ediyoruz şu anda ekran başında bizi izleyenler arasında. 38 yaşında olduğunu söylüyor. Sol dizimde menisküs yırtığı var. Çapraz bağlarım da yırtılmak üzere. Ameliyat şart dediler. Acaba hocam ameliyatsız bir şekilde tedavide herhangi bir yardımı olabilir mi diye soruyor. 38 yaş kritik bir yaş. 46 menisküs dikilme ihtimali olan bir dönem. Eğer dejeneratif değilse, artroskopla bakıp tutabilirse o dikiş, büyük yırtıksa mutlaka dikilip ek olarak kök hücre, egzozom ve kombinasyon yapılmalı tedavi olarak. Ancak şu var, evre 1 çok küçük bir yırtık olabilir. Onda kök hücreyle, egzozomla ve destekle kombine ettiğinizde başarıyı artırıyorsunuz. PRP yaptığınızda bir etki elde ederseniz, kök hücre yaptığınızda 15 kat etki elde edebilirsiniz. Evet. O kadar farklar var. Ekstradan çapraz bağı için ameliyat gerekmez. Yırtılmak üzere diyor. Tam kopmayan çapraz bağlar için dikilme olmuyor maalesef. Tam koparsa, aktif sporcu değilse ameliyat gerekmez. Ama aktif hayat yaşıyorsa, aktif bir sporcuysa o zaman çapraz bağ, tendon alınıp kendi tendonu, o çapraz bağ yerine montaj yapılıyor. Eski çapraz bağ kullanılmıyor. Evet, şu anda seyircilerimiz soru yağmuruna tutuyor bizi. Vallahi elimden geldiği kadar yani bütün sorularınızı sormaya çalışacağım ama ola ki soramazsam süremizin yettiği süre zarfında doçent doktor Ahmet İnanır hocamın da sosyal medya hesabından yazarsanız beni kırmayacaktır. Cevaplıyorum gerçekten. Seyircilerimizi cevaplayacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Adil Bey'in bir sorusu var. Hocam 56 yaşındayım. Dizimde 2. derecede kıkırdak aşınması var. Karın yağından kök hücre yapıldı 2 yıl önce. Geçici rahatlama oldu ama sonra hyaluronik asit yapıldı. Hiç azalmadı. Şimdi 3. derece olduğu söyleniyor. Ameliyat deniyor ve hiç istemiyorum demiş. Şimdi karın yağından kök hücre yapıldığında evre 2 diyor beyefendi 56 yaşında ve genç sayılır. Evre 2 hidrojel gerektirmez. Bazı doktor arkadaşlarımız hidrojeli evre 1-2'de yapıyormuş. Doğru değil. Endikasyonu evre 3-4'tür. Çünkü iyileştirici yönü çok zayıf olan bir unsur hidrojel. Biz kıkırdağı korumak için, arayı korumak için jel olarak koyduğumuz bir şey. Evre 1-2'de biz mutlak surette tamir edici, rejenere yani yenileyici unsurlar olan kök hücre. Burada bakın evre 2 olduğu için kök hücre yapılmış karın yağından. Karın yağında bir eksiklik var. Bone morfojenik protein denilen bir protein kemik iliği kök hücrede var. Kombinasyonları daha iyi ve kemik iliğini daha çok tercih ediyoruz bir eklem tedavisinde. O yüzden karın yağından yaptığınızda yağ da koyuyorsunuz bir yerde. Nişler oluşturuyor. Yağ da koyduğunuz için kayganlaştırıcı bir yönü oluyor. Ama kemik iliğinden alınan kök hücrenin bu bone morfojenik protein denilen protein kemik iliği kök hücre olarak daha etkin olduğu kanaatindeyiz. O yüzden biz karın yağını biraz daha böyle askıya aldık. Çok eskiden çok yapıyorduk ama şimdi kemik iliği kök hücre daha yapıyoruz. Rejenerasyonda çok daha iyi. Sadece kök hücre yapıp bırakmalı mı? Hayır. Ek egzozom da koysun lütfen arkadaşlarımız. Biz koyuyoruz. Bir de matrix desteği. Yani bu kök hücrelerin ne kadar çok tedavi yöntemi var hocam? Tabii toprak olarak da koyalım ki
o toprak da o kök hücreler dönüşebilsin, yetişebilsin, çiçek verebilsin, Evet. meyve Yani verebilsin. tıp artık o kadar gelişti ki Evet. gerçekten ağrılara mahkum olmaya hiç gerek yok ve doğru hekimi seçmeniz Evet. gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi çok soru aldım dizlerle ilgili ama bir sorum var ki Erol Bey'in bir sorusu. Nur Hanım ne olur bunu sorun diyor. Çünkü sevgili eşi kalça problemi yaşıyormuş. Hocamın bahsettiği bu uygulamayla yani hidrojel tedavisinden bahsediyor. Kalça kireçlenmesine de fayda sağlar mı diye Kalça sormuş. eklemi için de aynı şekilde evre 3-4 ise mecbur kalmadıkça biz operasyon önermiyoruz zaten. Bütün doktor arkadaşlarımız böyle. Kolay söyleyenler var ama genelimiz böyleyiz. Yani sağduyuluyuz. Biraz daha hastayı riske sokmayalım istiyoruz. Orada hidrojel de yapılabilir. Evre 1-2 ise 3'ün yarısı filansa veya 3 ise yine kök hücre, egzozom veya matrix desteği ile de gidilebilir. Hastanın tipine göre, kilosuna göre veya o dejenerasyonun büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre. Bir de kalça için avasküler nekroz var, onu belirtiyorum. Masajla tedavi ettiğini söyleyenler görüyorum sosyal medyada. Lütfen bunlara inanmayın. Ağrınızı biraz masajın gevşekliğinden dolayı azaltabilirsiniz. Ama mutlaka eklem aralığına kök hücreli tedaviler erkenden yaptırın. Avasküler nekroz gelişen hastalar hiç o kalçaya iyileşinceye kadar ciddi bir yük vermemeliler. İlk günden itibaren. Diz ağrısı olmadan önce kaç yaşında başlamalıyız diz bakımına? Diz bakımına şu var, 30 yaşında da diz ağrısı çekenler var. 20 yaşında çocuğumuz menisküsü yırtılıyor, dikilip bırakılmasın, kök hücre desteği yapılsın mutlak suretle. Ama şu var, 35'inden sonra hani yolun yarısı ifadesi kullanılıyor ya, belki 80 yaşım, 40'dan sonra mutlaka bir destek yaptırmalarını öneririm. Niye? İleride evre 3-4 olmasınlar. Evet. Şimdi en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi diz ağrıları. Bunu konuştuk ama bel ağrılarını da konuşmadan ben Tabii. programı noktalamak istemiyorum. Çünkü çok yaygın. Şöyle de bir kanı var. Sanki böyle her bel fıtığı bel ağrısıymış gibi. Aslında bunu da öğrenelim. Bel fıtığı olanlar en çok hangi hatayı yapıyorlar ve hangi ağrılar bel fıtığı ağrıları? Şimdi sadece ağrı olduğunda diğer bulgular yoksa uyuşma, karıncalanma veya yanma, kuvvet kaybı gibi Bacakta mı oluyor hocam Evet, bunlar? bacağa yansıyan tarzda olur. Bunlar yoksa ağrı biraz daha fıtıktan uzaklaştırıyor bizi. Ama ağrı önemli bir şey. Trase veriyorsa, eğer bacağın ucuna kadar gidiyorsa tek başına da ağrı fıtık tanısı koydurur. Belde her zaman ağrı olması gerekmez. Hastalarımız belim ağrımıyor ki diyor. Evet, orta hat fıtıklar beli ağrıtır. Yan tarafta kanala çıkan fıtıklar ise genişlemeli oluyor. Maalesef bunlar kanalı daralttığı için bacaklarda ağrı yapıyor, belde yapmıyor. Çünkü bele basan kısımda fıtık yok. Bunları bilelim. Yani fıtık oranı bugün %5 ila 15 oranında göründüğü ortaya çıktı. Erkekte mi daha çok, kadında mı görülüyor? Kadınlarda daha çok maalesef. Diz ağrısı kadınlarda daha çok. Mesela kalça ağrısı, kalça kireçlenmesi erkeklerle kadınlar aşağı yukarı eşit gibi. Peki niye insan mesela bir günde bel fıtığı olur? Hep duyarız ya mesela, belimde hiçbir şey yoktu. Ne bileyim ayakkabımı eğilmek için, bağlamak için eğildim. Birdenbire doğrulamadım. Ya da işte raftan bir şey alacaktım, bir uzandım, belim kilitlendi. Ne oluyor da insan bir gecede ya da bir dakikada bel fıtığı oluyor? Şimdi fıtık genel olarak belin yani yan çapraz kısımlarında, yan dış kısımlarından çıkar. Oralarda lastiğimiz zayıf. İçerideki şambrelimiz oralardan daha çok çıkma meylinde. O yüzden hep diyoruz ki öne eğilerek bir şey yapmayın. Yük kaldırmayın. Mutlaka beli dik kullanın. Yani çömelerek kaldırın. Dik ve bel dik iken kaldırın. Bunu söylüyoruz. Biz hepimiz aynı risk. Ben de hayatımda 3 kere bel ağrısı yaşadım. Yani çocuğunu taşırken bile dikkat edeceksin Dikkat değil mi edeceğiz. hocam? Hani bırakın bir ağırlığı. Arabamıza binerken dikkat edeceğiz. İnerken dikkat edeceğiz. Eğer dikkatli olmazsak, nasıl arabayı kullanırken dikkat etmezsek bir yere çarpıyoruz. Aynı şekilde dikkat etmezsek bel fıtığı olabiliriz. Bu kaçınılmaz gibi bir şey. %80'i toplumun bunu yaşıyor.
bel ağrısı yaşıyor hayatının bir döneminde. Neredeyse bel ağrısı yaşamayan çok nadir insan var, onu belirtelim. Şimdi bir dönem çok modaydı hocam. Böyle herkes, yani bilmiyorum siz hatırlayacak mısınız? Herkes patır patır bel fıtığı ameliyatı oluyor yani böyle yani. Tabii. Yani küçücük bir ağrıyla bile, özellikle gerçekten ben bunu çok söylüyorum. Hani aklıyla vicdanı arasında uzun mesafe olmayan doktorlar seçmek lazım. Şimdi bu konuda yaptığımız programlarda da şunu gördüm ki aslında her bel ağrısı bel fıtığı değil ve ameliyat gerektirmiyor. Evet. Bunun ayrımı nasıl yapılacak? Bir bel ağrısı çektiğimizde hangi branş doktora gidelim? Şimdi bizim derdimiz ne? Hastayı sadece ağrıdan kurtarmak değil. Biz ağrı nedeniyle hastayı ameliyata vermiyoruz, önermiyoruz da artık. Yani %100 fıtıklı hastanın, geçen gün bir doktor arkadaşımızın şeyinde gördüm, 50'sine ameliyat gerekiyor diyor. Hayır, hiç doğru değil. Bunu nereden okuyor bu arkadaşımız? Bunu da bilemiyoruz ama %97-98'ine yayınlarda, son çıkan makalelerde hep bu vurgulanıyor. 100 kişiden, fıtıklı 100 kişiden 98'ine ameliyat önerilmesin. Çünkü biz doğal, orijinal yapıyı korumamız lazım. Bir dezavantajı ne? Siz ameliyat yaptığınızda oradan diski alıp atıyorsunuz bir kısmını ve çökme oluyor. Çöktüğünde iatrojenik bir fıtık oluşturuyor Buna zamanla. patlamış fıtık mı deniyor Hayır. hocam? Patlamış fıtıklar daha kolay ameliyat ediliyor ve cevabı daha kolay ama ya biz patlamış fıtıklardan hiç korkmuyoruz bu açıdan. Mutlaka hızlıca iyileşen fıtıklar onlar. Esas derdimiz bizim küçük dediğimiz genişlemeli fıtıklar. Bunlar genişlemeli oluyor. Normalde şöyle olması gerekirken hayatın şartı üzerinde ayakta durduğumuz için, ayakta çalıştığımız ve devamlı oturduğumuz için o yük diski basa basa bunu böyle genişletiyor maalesef. Genişleyen diski ameliyatla da düzeltmek çok zor. Diğer tedavilerle de düzeltmek gerçekten hiç kolay olmuyor. O yüzden oturma işlemlerini çok kısa yapalım, ayakta ağır yük işlemlerini kısa yapalım, kendimizi koruyalım. Esas korktuğumuz şey artık genişlemeli fıtıklar, patlamış fıtıklar değil. Peki bunun hastaya yansıması nasıl? Yani bir bel ağrım var, bu patlamış fıtık mı, genişlemeli fıtık mı, ben nasıl anlarım? Genişlemeli fıtıklar daha ziyade yan kanalı basıyor, daraltıyor. Diğer fıtıklar orta hatta da basabilir. Ama yan hastaya kanalı yansımasını da. merak ediyorum hocam. Hastaya yansımasını merak ediyorum. Patlamış fıtık çok aşırı ağrılı olur. Öbüründe hasta yıllar içinde genişlediği için sinir ona alışır. Böyle sızlanmalı bir ağrısı olur. Dönem dönem ateşlenebilir. O genişlemeli fıtıktan küçük bir fıtık çıkıp hastanın yan kanalında sinire ani basarsa onda da şiddetli ağrı olabilir. Ama genişlemeli fıtıklar genelde daha selim, ağrısı daha azdır. Ama vardır ağrısı. Uyuşma, karıncalanma da yapabilir. Düşük ayak bunlar da yapabilir. Ama patlamış fıtık ani geliştiği için şiddetli bir ağrı ve uyuşma, karıncalanma olabilir. Yeşim Hanım'ın bir sorusu var. Hocam 2 tane patlamış fıtığım olduğu söylendi ve nokta atışı radyo frekans yapılmış. Ama bacağıma yayılan bir ağrı var. Ameliyat olabileceğim söyleniyor. Siz ne önerirsiniz? Şimdi radyo frekans, lazer ve dışarıya radyo frekans, sinire yapılan var. Bir de diskin içine yapılan türü var. 2 tür yapabiliyoruz ona. Birisine pulse deniyor, birisi kontinu, devamlı yapabiliyorsunuz. Sıcaklığı çok veriyorsunuz. Diskin içinde bir kısmını yakıyorsunuz. Buharlaştırma diyor arkadaşlarımızın bir kısmı ama buharlaştırma falan değil. Suyu tutamaz hale getiriyorsunuz ki doku oradan suyu salıyor. Bir daha tutamaz oluyor. O yüzden ne oluyor? İleride dejeneratif disk hastalığı gelişme riski taşıyor bu insanlar. Burada şu, nokta atışı dediğimiz şeyin karşılığı eşittir kortizondur. Nokta atışı denilmesinin sebebi ultrasonla veya röntgen altında yapıldığı için, noktaya verildiği için nokta atışı deniliyor. Ama kortizondur. Kortizonun başarı şansı %60-70'tir. Yani 100 kişiden 60-70'ini kurtarır. Diğerlerinde hiç etki etmez. Radyo frekans da bu oranlara sahip. Bazı hastalarda radyo frekansı yaptığımızda ağrısını çok da fazla artırabiliyoruz da. O yüzden böyle bir yönteme kilitlenip hep o yöntemle tedavi edelim mi? Hayır. İkinci bir şey şu, radyo frekans dediğimiz tedaviyi biz diskin içine yapacağımız zaman evre 1-2 fıtıklarda yapabiliyoruz. Evre 3'te etkisi çok azalıyor, evre 4 fıtıkta hiç etkisi yok.
Evet. Disk Şimdi içine doğru yapılan. tedavi yöntemini bilmediğimiz sürece de ya da böyle kulaktan dolma bilgilerle gittiğimiz sürece de ameliyatın hep kesin çözüm olduğunu düşünüyoruz. Halbuki anlattıklarınızdan yola çıkarak onu anlıyorum. Ameliyatsız tedavi yöntemlerinde bel fıtığında birçok tedavi seçeneği Çok var, var değil evet, mi? tabii. Şimdi birisi bir seçeneği yaptırıyor. Onun için de doğru bir uygulama değilse diyor ki ben yaptırdım hiç sonuç almadım bunlar palavra Tabii, işler. tabii. Ama ameliyatsız tedavi yönteminde sevgili hocama sorsam gerçekten yüz güldüren ilk ona hangi tedavi seçeneklerini koyarsınız? Şimdi ilk ona şöyle, hastaya göre değişir bu tablo. Çünkü her hastaya ilk onda şunları uygularım demeniz doğru olmuyor. Çünkü hasta şundan anlıyor, bu tedaviden daha yarar Kişiye özel mi görebiliyor. oluyor yani? Kişiye özel kombinasyon, seçenek yapmanız lazım. Üçü bunda etkili oluyor, ikisi bunda, beşi diğerinde 5 gerekiyor. Bazılarına 7 tedavi çeşidi gerekebiliyor. O yüzden ameliyatsız seçenekleri kombine etmek her zaman güzel. Siz şimdi hastaların derdimiz şu. Hastalara gidince ilaç verilip geçmezse ameliyat denilebiliyor veya ileride ameliyat olursunuz deniliyor. Halbuki dizde de bel fıtıklarında da biz hastayı hiç ameliyat etmeyecek bir prosedür uygulayalım. 60'ına 70'ine gelince ameliyat olursunuz ifadelerini artık bırakalım. Kilolarını verdirelim, kök hücrelerini yapalım, hidrojel gerekiyorsa onu yapalım, kitozan gerekiyorsa onu yapalım veya matrix gerekiyorsa, egzozom gerekiyorsa, ozon gerekiyorsa, proloterapi gerekiyorsa, nöroproloterapi, manuel terapi gerekiyorsa, osteopati gerekiyorsa Ne kadar çok saydım var. hepsini. Evet. Bunlardan kombinasyonları yapalım. Hastayı lütfen mecburi kontrole çağıralım. Bu görüyoruz biz. Hasta ameliyat olmuş, aradan 3 yıl geçmiş ama hiç kontrole çağrılmamış. Tekrar fıtık tekrarlamış 2 yıl önce hastanın 1 yıldır da dönüp dolaşıyor gariban. Aslında Yani ameliyat dahi olsanız tekrarlama riski var yani Var bel tabii, fıtığının, var değil mi? tabii. Peki sorum şu olsun. Mesela ekran başında bizi izleyenler arasında hem ameliyat olmuş hem de yüzü gülmemiş bir hasta varsa yine çare mümkün mü? çare mümkün. Her zaman mümkün. Bir şey bulmalıyız o hastaya ait. Yani siz hastaya ameliyat yapılmış, proloterapisi yapılmamış, kök hücre egzozom tarzı bir destek verilmemiş veya manuel terapisi yapılmamışsa hastanın bir kısım ağrıları devam edebilir. Çünkü fıtık da olsa sadece fıtığa ait olmuyor o ağrı. Bir orkestra gibi kas ağrısı, tendinit ağrısı, kulneal sendrom ağrısı, piriformis ağrıları eklenebiliyor. Bunları da çözerseniz kombine tedavilerle hasta daha mükemmel ulaşabilir. Baktınız hiç ağrısı kesilmiyor, pil takıyorsunuz hastanın ağrısını kesmek üzere. Yani mutlaka bir yerde Ağrı pili mi bu? Tabii ağrı pilleri takabiliyorsunuz, ağrı kesici piller. Onlarla bile hastanın ağrısını kesmek imkanı doğabiliyor. Ha, bu çok kıymetli bir şey hocam. Yani Tabii, tabii. sürekli devam eden bir ağrınız varsa ağrı pili takarak da Tabii. o ağrıyı giderebilirsiniz. Peki ama burada sonuç ne olması gerekiyor? Ağrıyı dindirmek mi? Fıtığı yok etmek mi? Şöyle, şimdi siz bu az önceki şey fıtık için söylemiyorum. Hasta 9 tane platin takılmış. Platinden dolayı bile ağrısı Ağrıları var. var. Başka yapacağınız kombinasyonlar da yetersiz kalacaksa pil taktırıp ağrısını kesmeyi hedefleyebiliyoruz. Peki yine şunu soracağım. Bir bel fıtığıyla size başvuran ve hani genelde bel fıtığı hastaları da böyle iki büklüm yürürler. Gerçekten yani bunu çeken bilir. Hayatları zindan oluyor. Böyle bir ağrıyla başvurduğunda ne kadar süre sonra sosyal yaşamına dönebiliyor ve ağrılardan kurtulabiliyor? Şimdi ben süreç içinde kendi gelişimimi yapayım. Eskiden biz sadece manuel terapi yapardık. Çünkü başka sistemler çok yoktu. Fizik tedavi yapar, manuel terapi yapardık. 100 hastadan işte 5'i 10'u değişirdi. Daha kesilirdi ağrısı. Ama proloterapi, nöroproloterapi, kök hücreli sistemler çıktıktan sonra biz 100 hastadan 99.9'unun kesinlikini ağrısını aynı gün geldiğinde kesebiliyoruz. Bu çok iyi bir rakam hocam. Çok iyi bir kombinasyon böyle yüksek. Ama sadece radyo frekans yaparsam %70'ini kesebilirim. 30'u devam eder. Peki bel ağrılarına en iyi gelen spor desem ne söylersiniz? Yüzme derim. Kesinlikle yüzme derim. Hele kilolu ablalarımızda, teyzelerimizde mutlaka yüzme. Nasıl yapsınlar? Simiti kollarının altına taksınlar. Çünkü yüzerken yoruluyor insan. Suyun içinde dirençli yürüme yapsınlar. Hocam bulunduğumuz çevrede havuz yoksa deniz yoksa ne yapacağız? İnanın mutlaka bulalım. Her mahallede var Nur Hanım. Evde yüzüyormuş gibi yapsak.
Ya onlar çok zor. Hareketler Yüzmede oluyor ya, sosyal medyada var öyle. Tabii. Hani evde en azından yüzme hareketleri yapın, etkili olur mu? yapabilir, en azından bir enerji harcamış olur. Kaslarını güçlendirir. Mekik yapabilir, işte şınav çekebilir ama teyzeler de omuz ağrısı yapar bunlar. O yüzden kişiye göre egzersiz planlaması Evet. daha makul, mantıklı. Yani o zaman özetle şunu söyleyebiliriz. Hastalığınız neyse doğru bir doktora gittiğinizde, ehil eller tarafından tedavi edildiğinizde ağrılarınızdan kurtulmamanız olanaksız. Evet. Kıymetli hocam, çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok soru var ama sevgili hocam soruları yanıtlayacağına İnşallah. söz verdi. Söz tabii, Doçent Doktor Ahmet İnanır sosyal medya hesabından bana da çok sormuşsunuz. Hadi hocama lütfen o soruları iletin. Çünkü sorularınızı tek tek yanıtlayacak. İnşallah. Çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür kıymetli ederim. hocam. Sağ olun. Hepinize sağlıklı, ağrısız, güzel günler diliyorum. Unutmayın, ağrılara katlanmak zorunda değilsiniz.